Yasmin'in kanalına hoş geldiniz. Malzemelerimi sayıyorum. 3 su bardağı havuç, 1 su bardağından çok az fazla sıvı yağ, 4 yumurta, 2 bardak şeker, 2 tatlı kaşığı soda, 2 adet kabartma tozu, 1 adet vanilya, 2 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı tuz ve 2,5 su bardağı un. Yumurtalarımızı kabımıza alıyoruz. 4 adet yumurtamızı kullandık. Şimdi şekerimizi ilave ediyoruz. Şeker ve yumurtayı birlikte karıştırırsanız daha güzel oluyor. Orta devirde şeker ve yumurtayı karıştırıyorum. Tamamen iç içe geçmesi lazım. Şekerin hiçbir tortusunun kalmaması gerekiyor. Güzelce çırpmaya devam edelim. Derecemizi arttırdık. Şimdi diğer malzemelerimizi koyuyoruz. Sıvı yağımızı koyduk. Havucumuzu koyuyoruz. Bütün malzemeleri eksiksiz üst üste koyalım. Sırasını hiç fark etmez. Tuzumuzu da ekleyelim. Tarçın ekleyelim. Unumuzu ekleyelim. Ben sadece çok az bir unu en sona bıraktım. Kabartma tozlarını da koyuyorum. 2 kabartma tozu, 1 adet vanilya. 1 tane vanilin. Önce kendim bir karıştırıyorum birkaç tur. Unumuz çok dağılmasın diye. Daha sonra orta devirde karıştırıyoruz. Bu kekin özelliği çok fazla karıştırmamamız. Yüksek devirde yapmayın arkadaşlar. Şimdi sodamızı da kullanalım biraz. Sodayı koymak zorunda değilseniz ama soda gerçekten bu kekin en büyük püf noktalarından birisi. Çok güzel bir nemlilik katıyor. Unumuzun geri kalanını da içine boşaltıyorum. Birkaç tur olmak üzere karıştırıyorum. Çok fazla karıştırmıyoruz dediğim gibi. Sadece malzemeler iç içe geçmesi yeterli. Unumuzu iyice harmanlayalım. Birkaç dakika çırpalım ve sonra bırakalım. Tamam, yeterli. Yağlanmış kabımıza döküyoruz. Kare bir kaba dökerseniz daha güzel oluyor. Çünkü normal kek kalıplarından taşıyor. Birkaç defa sert bir zemine vuruyoruz. Kekimizin içinde hava kalmasın diye. Kekimiz böyle çok güzel görünüyor. Daha önceden ısıtılmış fırınımıza koyduk ve 20 dakika 25 dakika kadar pişirdik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.